Avrupa'dan ve Türkiye'den öne çıkan transfer haberleriyle karşınızdayız. Sizler videoya başlamadan önce bir like atıp kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Milan Manchester City'nin yıldızı Phil Foden'ı transfer etmek için yarışa katıldı. Oyuncuyla Türk takımlarından birisi daha ilgileniyor. Barcelona takımı da İngiltere milli oyuncusuna ilgi duyuyor. Çünkü geleceği hakkında belirsizlik devam ediyor. Dünya Kupası'na da gidememişti oyuncu. Foden, City'nin altyapısından yetişti ve Premier Lig kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi var. Milan yeni bir yapılanmaya gidiyor arkadaşlar. Gerçekten orası için önemli olabilir oyuncu. Ferran Torres'in Dünya Kupası performansından sonra talipleri arttı ve buraya bir takım daha ekleyeceğiz şimdi. Ferran Torres'in Barcelona'dan ayrılması bekleniliyor. Paris Saint-Germain ve Aston Villa her ikisi de anlaşma peşinde. Paris Saint-Germain 25 milyon euro artı 10 milyon ek ödemeler teklif etti. Bayağı düşük değil mi fiyatı ya? Aston Villa ise 50 milyon euroya kadar teklif edebiliyor. Villa, Morgan Rodgers'ın Chelsea'ye transferinin ardından onu yerine koymak için ilgilerini yeniden canlandırdı. Kaynakta El Nacional'in haberi. Yani Ferran Torres arkadaşlar gerçekten ismi böyle çok değerli gibi gözükmese de orada bazı işleri yerine getiriyor. Doğru anda doğru yerde oluyor ve Dünya Kupası finalinde de gol attı. Maçın oyuncusu ödülünü de aldı. Ve oyuncuyla Real Madrid'de ilgileniyor. Haaland'a gelelim. Haaland biliyorsunuz Real Madrid hikayesi hiçbir şekilde bitmiyor ama bu sene olmayacak, önümüzdeki sezon olabilir. Bir okuyalım haberi de. Haaland Manchester City'de kalmayı planladığı için menajerlerden tüm transfer görüşmelerini askıya almalarını istedi. Norveçli forvet bu yaz bir transfer peşinde koşmak istemiyor ve 2034'e kadar sözleşmesi devam ediyor. Ancak Haaland 2027'yi geleceğini yeniden değerlendirmek için kilit bir nokta olarak görüyor ve Real Madrid hala olası bir destinasyon olarak duruyor arkadaşlar. Kaynak yine El Nacional. Haaland gerçekten tam da Real Madrid'in aradığı bir profilde oyuncu. Mbappe çünkü geleneksel bir 9 numara değil, santrfor değil. Mbappe kanat forvet. Yani Vinicius Junior'un oynadığı bölgede oynayan bir oyuncu. Real Madrid Vinicius Junior'u satarsa belki Haaland'ı alabilir. Çünkü ikisi olmuyor Real Madrid'de. Haaland tam Real Madrid'e yakışacak forvettir. Rodri bu yaz Real Madrid'e transferi için bastırıyor ve geçişi yapmaya hevesli. Orta saha oyuncusu mevcut sözleşmesini uzatmak için Manchester City'den gelen teklifleri reddetti. Kararı bu yaz İspanyol devlerine transfer arayışını sürdürürken geliyor arkadaşlar. Oyuncu Real Madrid'e gitmek istiyor. Bu transferi engelleyen tek şey Perez. Real Madrid başkanı Rodri'yi istemiyor. Belki de Arda Güler'in orada daha çok parlamasını istediği için Rodri'yi istemiyor olabilir arkadaşlar. Yine Real Madrid Enzo Fernandez için bu yaz herhangi bir hamle yapmayı tamamen dışladı. İspanyol devi orta saha oyuncusu için Chelsea ile müzakere açma niyetinde değil ve bunun yerine alternatif transfer hedeflerine odaklanacak. Oyuncu bir defa çok pahalı, ben de Real Madrid'e katılmasını istemem. Hatırlatma olsun diye Arjantinli orta saha oyuncusu Dünya Kupası finalinde kırmızı kart görmüş ve ülkesinin maçı kaybetmesine neden olmuştu diyorlar ama İngiltere maçının galibiyetini ateşleyen golü de o atmıştı. Real Madrid, Jose Mourinho'nun Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri'yi transfer etme girişimine iç destek sağlıyor. Bu transfer Madrid'in Kamavinga'nın satışından kaynak elde edilebilmesi durumunda ancak mümkün görünüyor. Kamavinga şimdiye kadar Bernabeu'da kalmak için kararlı. Kamavinga ayrılmak istemiyor. Belki de bu yüzden oyuncuyu almıyor olabilirler. Çünkü Real Madrid bir oyuncu satmadan yeni bir oyuncu takıma transfer edemiyor. Oyuncu satacak, oyuncu alacak. Chelsea yaz transfer penceresi öncesinde stoper adayları listesine John Stones'u ekledi. Maviler savunma hattını güçlendirme seçeneklerini değerlendiriyor. İngiltere milli takım oyuncusu eski Manchester City'li oyuncunun bedelsiz transferini tartarken şu anda gözden geçirilen seçenekler arasında yer alıyor. Jules Koundé kulübün yazın büyük bir satışa açık olmasına rağmen Barcelona'dan ayrılmayı planlamıyor. Bayern Münih ilgileniyor oyuncuyla ancak Barcelona savunma oyuncusu için yaklaşık 70 milyon euroya yaklaşan teklifleri ancak değerlendirebilir. Koundé tercihi konusunda net bir şekilde tavrını ortaya koydu ve önümüzdeki sezon için Barcelona'da kalmayı planlıyor. O da ayrılmak istemiyor, burada kalmak istiyor. 70 milyon verirse satacaklar gibi gözüküyor ama. Manchester United, Senegal forveti İsmail Sarr'ın transferi durumu hakkında bilgi aldı. Crystal Palace'ın kanat oyuncusu ömür boyu United taraftarıdır ve daha önce kulüpte oynamanın bir rüya olacağını itiraf etmiştir. Foot Mercato haberi yapan kaynak. Evet, Bayern Münih'te Laimer'in sözleşmesi 2029'a kadar uzatıldı. Oyuncu gerçekten tam bir görev adamı. Orada bütün kirli işleri yapan adam
ve Bayern Münih'te kalmaya devam ediyor. 2029'a kadar uzattı. Gerçekten her takımda olması gereken bir oyuncu Laimer. Evet, İtalya'da da Guardiola haberleri çıktı. Çünkü biliyorsunuz Guardiola milli takım çalıştırmak istiyor. Keşke bizim milli takımımızı çalıştırsa. İtalya Pep Guardiola'yı en üst düzey teknik direktör hedeflerinden biri haline getirdi. Maldini ve Leonardo ona Azzurri'yi yönetme fırsatını sunmak için görüşmeler yapıyor. Azzurri dediğimiz İtalya milli takımı. Guardiola şimdi İtalya'nın bir sonraki milli takım teknik direktörü olma ihtimali konusunda resmen yoklandı. Kaynak Di Marzio. Evet, John Duran Benfica'ya transfer oldu. John Duran Al Nassr'dan Benfica'ya bir sezonluk kiralık olarak transfer olmuş. O sadece 22 yaşında ve kariyerinin zaten 7. kulübü. Gerçekten durmadan oradan oraya oradan oraya gidiyor. Aston Villa, Al Nassr, Fenerbahçe, St. Petersburg ve Benfica, yani son transferlerini söyledim. Gerçekten oradan oraya geziyor. Böyle bir kariyer kötü bir şey bence. Resmi bir doğrulama olmaksızın Almanya milli takımı yeni teknik direktörleri olarak Jürgen Klopp'u 4 yıllık bir sözleşmeyle 2030'a kadar atadı. Euro 2028 ve 2030 Dünya Kupası'nda yarışacak. Birkaç gün içinde bir duyuru öncesinde küçük detaylar çözülecek. Yani Jürgen Klopp belki Almanya'yı toparlayabilir, bilemiyorum. Evet, gelelim biraz da Türkiye'den transfer haberlerine. Dört büyüklerin şimdiye kadar yaptığı transferler Beşiktaş. Oğuz Ara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard. Fenerbahçe'nin aldığı oyuncular Vedat Muriç, Nathan Ake, Mason Greenwood. Galatasaray, Leslie. Trabzonspor bayağı bir oyuncu almış arkadaşlar ve güzel oyuncular almış. Bence Trabzonspor artık burada durmalı. Çünkü oyuncuların hepsi çok iyi. Özellikle Aral Şimşir. Onun dışında Thierry Karadeniz gelecek vadeden bir milli takım oyuncumuz. Onana'yı almışlar. Muçi orada. Yeşilburun Adaları'nın yıldız oyuncusu Cabral da orada. Hepsi geldi arkadaşlar. Bakalım Trabzonspor bu sezon neler yapacak. Evet, Fenerbahçe Girassi'yi istiyor. Fenerbahçe Girassi için yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler Borussia Dortmund'a Gineli golcü için 25-30 milyon euro arasında bir teklif sunacak. Önümüzdeki hafta oyuncunun Fenerbahçe'ye katılması bekleniliyor arkadaşlar. Ahmetspor Can Armando Güner'i kiralamak istiyor. Galatasaray belli bir dakika oynama garantisi veren teklife sıcak bakıyormuş arkadaşlar. Ne dersiniz, sizce başarılı olur mu 18 yaşındaki oyuncu? Galatasaray Lemina ile 1 yıl opsiyonlu 2 yıllık anlaşmaya çok yakın, haberi yapan da Yağız Sabuncuoğlu. Lemina Galatasaray'da kalmalı mı sizce? Evet, ismini de çok okuyamadığım bir takım Amrabat'ı kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye 20 milyon euroluk teklif sundu. Suudi Arabistan ekibi sanırım Amrabat'ı istiyormuş. Bakalım bu transfer nereye evrilecek? Fenerbahçe Suudi Arabistan'dan teklifler alan Kerem Aktürkoğlu'nu gönderirse Marcus Rashford'u transfer edecek. Gerçekten çok etkili bir oyuncu ama bir istikrarsızlık var Rashford'da da. Kerem'de de aynı şekilde vardı zaten ama Rashford bambaşka bir oyuncu. Galatasaray Atletico Madrid'in Arjantinli orta sahası Thiago Almada'yı radarına aldı. Galatasaray'da orta saha arayışları devam ediyor ve bir sürü isim var. Yine Galatasaray Milan'dan Christian Pulisic ile ilgileniyor. Tutto Mercato'nun haberi, gerçekten çok beğendiğim bir oyuncu. Gelirse çok büyük katkı sağlar Galatasaray'a. Galatasaray Rafael Leao'ya teklif yaptı. Oyuncu da çok üzgün çünkü Avrupa'nın en büyük liglerinden teklif alamadığı için bayağı bir üzgünmüş. Depresyona girecek neredeyse bu konudan dolayı. Leao bu teklifi düşüneceğini bildirdi ve Galatasaray ile ilgili bilgi toplamaya başlamış oyuncu. Valla bu hafta, önümüzdeki hafta gerçekten transfer uçakları bayağı bir kalkacak. Galatasaray savunma transferi önceliği Bologna'dan Lukumi'ye verdi. Bütün öncelik Lukumi'de olacak dostlar. Galatasaray Enkiso'yu istiyor. Biliyorsunuz Paraguaylı futbolcuyu. Onu da 2026 Dünya Kupası'ndan hatırlıyoruz. Ve bu oyuncu için Galatasaray'dan herhangi bir resmi teklif ulaşmamış oraya. Ayrıca Strasbourg Enkiso'yu bu yaz satmayı düşünmüyor. Ya Strasbourg, siz düşünmeseniz ne olacak? Parayı verdim, alınır o. Yani Strasbourg'da mı oynarsınız, Galatasaray'da mı oynarsınız bilmiyorum. Yorumlara yazın. Galatasaray 10 numara pozisyonu için Manchester City'nin yıldızı Phil Foden'ı transfer listesine ekledi. Arkadaşlar bu çok büyük bir transfer olur ama ben gerçekçi görmüyorum bu haberi. Çünkü Milan falan istiyor oyuncuyu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bu transfer için Gardi'yi görevlendirirken Sarı Kırmızılıların yıldız oyuncu için 50 milyon euro seviyelerine kadar çıkabileceği öğrenildi arkadaşlar. Vallahi gerçek dışı görüyorum biraz. Wilfried Singo ve Gabriel Sara'ya ilgi varmış. Galatasaray Singo'nun serbest kalma bedeline yakın bir bonservisle
satılmasına sıcak bakıyor. Gabriel Sara, istenilen teklif 30 milyon euro. Eğer bu teklif gelirse ayrılık yaşanabilir arkadaşlar. Galatasaray'da Inter ve Napoli'nin gündeminde olan Singo'nun satışı konusunda iki farklı görüş bulunuyor. Yöneticilerin bir bölümü 55 milyon euroluk çıkış maddesinin geçerli olmasını isterken bazı idareciler 35-40 milyonun ideal olduğunu savunuyor. Sizce Singo'nun güncel bonservis bedeli ne kadar olmalıdır? Galatasaray Nantz'ın 23 yaşındaki forveti Mati Ablin için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Genç bir forvet almalı mıdır Galatasaray? Beşiktaş, Vlahovic'e en yüksek resmi teklifi sunarak transferde İbre'yi lehine çevirmiş. Beşiktaş Salah'ı da kadrosuna katmak istiyor. Trossard'ı aldılar. Vlahovic falan, yani Beşiktaş bu sezon bomba gibi geliyor sanırım. Bu oyuncuyu da alırlarsa. Beşiktaş, Muhammed Salah transferini en geç yarın bitirip Perşembe günü Tüpraş Stadyumunda Midland maçında taraftarın karşısına çıkarmak istiyor. Sizce Salah Beşiktaş'ta başarılı olabilir mi? Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra abone olmayı unutmayın. Ve daha fazla destek olmak isterseniz katıl alıp süper teşekkür gönderebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay.